Hayatında huzursuzluğun kaynağı genellikle başkalarına hayır diyememek ya da kendi sınırlarını net bir şekilde ortaya koyamamak olabilir mi? Hiç bu açıdan düşündün mü? Mesela seni yoran, tüketen, iş, sosyal, özel yaşamdaki ilişkilerine şöyle bir baksaydın, bunlardan ne kadarından da sen sorumlusun? İşte tam olarak bu videoda bugün sınır koymanın neden senin hayatında çok büyük bir önemi var? Bunlardan konuşacağız. Çünkü sınırlar doğru ve efektif ilişkilerin gerek iş, gerek sosyal, gerek özel yaşamında temel taşıdır. Hazırsan başlayalım. Öncelikle sınır koymak nedir? Gel bir buradan bakalım. Sınır koymak, kendi kişisel ve duygusal ihtiyaçlarını korumak için belirlediğin sınırlardır diyebilirim. Genelde yaşamda insanlar sınır koymayı reddetme, çatışma, tartışma olarak algılayabilirler ama bunlarla hiç alakası yoktur. Çünkü unutma ki sınır koymak sadece hayır diyebilme becerisi değildir. Kendini değerli hissetme ve o değeri karşı tarafa gösterebilme becerisidir. Mesela küçük bir örnekle anlatayım sana. Bir arkadaşın senin sürekli zamanını çalıyorsa ve zamanını çaldığını fark ediyorsan o sınırı koymak için bugün kendime vakit ayırmam lazım, daha sonra görüşelim diyebilirsin. Burada aynı zamanda da kendine değer verdiğini karşı tarafa gösteriyorsun. Ya da bir başka örnekte iş yerinde sürekli işler senin üstüne yıkılıyorsa, ki birçok zaman bunu yaşamışlığım vardır tahmin ediyorum. Bu projeye mevcut iş yükümde zaman ayırmam zor görünüyor. Öncelikle mevcut iş yüküme odaklanmam lazım diyerek sınırlarını koruyabilirsin. Tabii iş yaşamında sana belki çok zor gelecek çünkü işi kaybetme riski var, yöneticinle kavga etme riski var, var da var. Bununla birlikte yavaş yavaş bu sınırları koymaya başladığında daha huzurlu bir noktaya iş hayatında da gelmeye başlayacaksın. Neden sınırları koymalısın? Birinci sebebi şu: kendi değerini ortaya koymak için. Unutma, sana eğer sen değer vermiyorsan ve o değeri göstermiyorsan kimse gelip değer vermeyecek. Yani senin değer vermediğin bir şeye neden bir başkası değer versin ki? Öncelikle kendi değerini korumak için ve bunu ortaya çıkarabilmek için sınırları kullanmak zorundasın. Sonrasında duygusal olarak daha dingin ve huzurlu bir yaşama ulaşmak için bu sınırları koymalısın. Çünkü unutma ki sen de bir başkasının sınırına girmeden ya da onların da senin sınırına girmelerine izin vermeden çok daha dingin ve huzurlu bir hayatı duygusal olarak devam ettirebilirsin. Ve tabii ki de sağlıklı bir iletişim kurabilirsin. Çünkü sınırsız bir iletişim ya da açık sınırları olan bir iletişim gün sonunda seni gerçekten yormaya başlayacak. Yani senin tolerans noktalarını karşı taraf kullanmaya başlayacak, iletişimde kullanacak, ilişkisinde kullanacak ve her yerde kullanmaya başlayacak. Ama sen bu tolerans noktalarını biraz daha daraltırsan, kendi değerini ortaya koyarsan daha sağlıklı bir iletişim modeline merhaba diyebilirsin. Burada şöyle söylemek istiyorum sana: sınırlar duygusal bir çit gibidir. Hem seni korur hem de başkalarına sana nasıl yaklaşmaları gerektiğini hatırlatır. Şimdi bak, sınır koymanın 5 adımı. Öncelikle ihtiyaçlarını belirlemen gerekiyor. Birinci adım bu, bu 5 adımda. Kendine sor bakalım. Ne istiyorum? Neden rahatsız oluyorum? Bunları bir belirle ve o noktadan sonrasında sınırlarını koyacağın yerleri daha net görmeye başlarsın. Mesela şunu diyebilirsin: hafta sonlarını kendime ayırmak istiyorum çünkü hafta içi çok yoğun çalışıyorum. Günümüzde birçok insan çok yoğun çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de sen olabilirsin ve gerçekten hafta sonlarını sadece kendine ayırıp belki evde biraz pinekleyip ne bileyim dinlenip ya da canının istediği yere gidebilme noktasında bu sınırı koyduğun zaman kendini özgürleştirmiş olursun. İkincisi, sınır koyarken net ve açık iletişim. Yani dolan başlı yollara gerek yok. Evet, bizim toplumumuzda net olmak bazen sert olmak olarak algılanabiliyor ne yazık ki, ama sertlikle netlik aynı şeyler değildir. Yani birine bu senin sorumluluğunda, benim sorumluluğumda değil demek sertlik değildir. Aslında çok net bir ifadedir ve bunu gerçekten hayatına uyguladığın zaman sen de farkı görmeye başlayacaksın. Üçüncüsü, evet, hayır demeyi öğrenmek. Burada senin için kartlara bırakıyorum. Çok güzel bir video hazırlamıştım. Oradan daha detaylıca nasıl hayır diyebileceğini gözlemleyebilirsin. Hayır demeyi de yaşamında deneyimlemen ve bundan da zevk alman gerekiyor. Çünkü eğer bu noktada bazı şeylere gerçekten hayır diyemezsen o zaman senden gitmeye başlıyor. Unutma ki bazı insanlar kırılmalı. Unutma ki bazı ilişkiler bitmeli. Unutma ki bazı iletişimler kesilmeli ve sadece hayır diyerek kendine bu özgürlüğü tanımlayabilirsin. Ve dördüncüsü, başkalarını hayal kırıklığına uğratmaktan korkma. Olabilir ya.
herkesi memnun edemezsin. Herkesi memnun etmeye çalışarak sadece kendini mutsuz edersin. Bir de üstüne hiç kimseyi de mutlu edemezsin. Ve gün sonunda herkes seni suçlamaya başlar. Bırak, suçluluk hissetmene gerek yok. Çünkü herkesi memnun etmeye çalışmana da gerek yok. Annene babana da mesela bu hafta sonu sizle görüşemeyeceğim. Kendi planlarım var. Çok rahatlıkla diyebilmelisin. Çünkü o anda eğer gerçekten onu istiyorsan ve sadece onlar kırılmasın diye kendinden vermeye başladıysan bir müddet sonrasında sende verecek bir şey kalmayacak. O yüzden birileri de kırılabilir, birileri de üzülebilir ve birileri bunları yaşayacak diye sen suçluluk hissetmeyeceksin. Çünkü evet, bu senin hayatın ve senin sınırların. Ve beşincisi, bunların hepsini yaptın ama en önemlisi tutarlı olacaksın. Söylediğin şeyin arkasında duracaksın. Ve o sınırları esnetmeyeceksin. Ama kimse için esnetmeyeceksin. Ha, diyeceksin ki belki birileri için fedakarlık yapmak lazım. Fedakarlık sınırları esnetmek değil. Fedakarlık kendine olan saygından ödün vermek değil. Bu ikisi arasındaki ayrımı doğru görmen gerekiyor ve burada bir tutarlılık gerekiyor. Yani o sınırları koyduğun zaman ilk olarak sen onlara uyacaksın ve arkasında duracaksın. O zaman işte karşı tarafta seninle iletişime geçen iş, sosyal, özel fark etmeksizin herkes de saygı uyandırmaya başlarsın. Tabii ki de sınır koymanın ilişkilere çok güzel etkileri de var. Daha sağlıklı, daha güzel ilişkiler kurabilir noktaya geliyorsun yaşamının her alanında. Hem sana hem de sınırların olduğu için iletişime geçtiğin, ilişki içinde olduğun insanlara da daha farklı değerler katmaya başlıyorsun gibi birçok faydayı sayabilirim sana. Yani sadece sınır koymayı öğrenerek ve hayatına bunu adapte ederek çevrende daha saygı duyulan bir insana dönüşebilirsin. Kısacası sınır koymak karşı tarafa beni böyle sev ve say demenin güzel ve kibar bir yoludur. Ve unutma, sınır koymak bencilce bir davranış değil. Aslında daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve yaşamına değer katmak için kendine yaptığın en büyük iyiliktir. Ve her zaman en sevdiğim laf: eğer sınırları sen çizmezsen başkaları senin için o sınırları çizer. Ve aşağıda videonun açıklama kısmına zihinsel disiplinle ilgili de bu alanda kullanabileceğin birçok tekniği içeren zihinsel disiplinle ilgili de senin için yazmış olduğum e-kitabımın linkini bırakıyorum. Bu videodan sonra onu da indirip okuyarak sınırları nasıl daha kolay ve anlaşılabilir çizmenin tekniklerini orada da gözlemleyebilirsin. Ve tabii ki de videonun bu anına kadar geldiysen beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Aynı zamanda sınır koyma konusunda zorlandığını düşündüğün, değer verdiğin dostlarınla bu videoyu da paylaş. Yeni videoda görüşene kadar da kendine iyi bak.